Merhaba, Süveter'in ikinci bölümündeyiz. Birinci bölümde motiflerimizi yaptık. Dizilimi gördük. Büyük bedenler için motiflerle bedeni büyüttük. Onun dizilimini de gösterdim. Önceki videoda sizden dizilim ve şablonu ekran görüntüsü olarak almanızı istemiştim. Belki orada kaçıranlar olabilir. En başta sessiz bekleyeceğim. Siz yine lütfen ekran görüntülerinizi alın. Alize Superlana Max ipler kullandım. Renk kodlarını yine ekrana yazarım. Her renkten 2 yumak almanız gerekiyor. Buradaki açık krem renkten tam sonuna kadar yetti. Sonuna kadar bitti. Daha büyük bir bedenseniz 3'er yumak kadar almalısınız. Çünkü dikişlere de fazlasıyla ip gidiyor. Baştan sona 6 milim tığ kullandım. Siz ipinizin inceliğine, kalınlığına göre, elinizin sıkılığına, gevşekliğine göre tığ numarasını ayarlayabilirsiniz. Biraz sonra artık motifleri birleştirmeye geçeceğiz. Ben ön parçayı birleştirdim. Ön parçayla arka parçanın dikimi aynı, mantığı aynı. Birebir şablona göre ilerledik. Videonun içerisinde de göreceksiniz. Arka parçayı beraber birleştirdikten sonra ön parçayı da önünüze alıyorsunuz. Zaten şablonu ekran görüntüsü aldınız. Motifleri diziyorsunuz ve dikiyorsunuz. Dikişimiz çok kolay. Bir boşluktan giriyoruz, bir trabzan tepesinden giriyoruz. Bir boşluktan giriyoruz, bir trabzan tepesinden giriyoruz. Önümüz bu şekilde. Beden genişliği yaklaşık 59 santim, boyu 62 santim, kol boşluğu da 30-31 santim kadar. Bu haliyle S beden salaş olarak giyebilir, M beden kendisine uygun giyebilir, L bedenin başı da giyebilir. Detaylı fotoğraflarını da yine Instagram hesabından paylaşacağım. Burası önümüz. Burası örgünün arkası. Artık örgünün arkasından motifleri birleştirerek başlayalım. Birleştireceğim motifleri önüme aldım. Yine ön parçadaki gibi birleştireceğim. Mantığı aynı şekilde devam edecek. Kare motiflerimiz zaten eşit. Zincir sayılarımız da trabzan sayılarımız da eşit. Bir boşluktan batacağız, bir trabzan tepesinden batacağız. Bir boşluktan batacağız, bir trabzan tepesinden batacağız. Köşelerde de 3 tane zincirimiz var. İkinci zinciri kullanacağız. Birleştirmemiz bu kadar kolay. Şimdi arka parçayı yapıyorum. Beraber bunu bitireceğiz. Siz ön parçaya geçtiğinizde zaten buradaki mantıkla aynı şekilde yapabileceksiniz. Ya da videoyu buraya sararak aynı ön parçayı yapabileceksiniz. Ön parçaya göre ilerleyeceğim için bakıyorum. Buradaki iki motifi kahverengi iple birleştirmişim. Yine kahverengiyle birleştireceğim. Görünümümüz eşit olsun. Sağdan birleştirmeye başlıyorum. O yüzden buradaki motifleri şöyle alıyorum. Yine buradan başlıyorum. Ön tarafta da aynı şekilde yapmıştım. Trabzan ve zincir tepeleri gördüğünüz gibi V harfine benziyor. İki tane kanadı var. Biri örgünün güzel yüzünde, düz yüzünde, biri arka yüzünde, iç yüzünde. Biz bu arka kanatları alarak dikeceğiz. Örgünün arkasındaki kanatları alarak dikeceğiz. Başlarken de köşelerden başlıyoruz. Köşelerde biliyorsunuz 3 tane zincir çekmiştik. Tam ortası ikinci zincir oluyor. Karşılıklı ikinci zincirlerin arka kanadıyla başlıyorum. Motiflerin karşılıklı düz yüzleri birbirine bakıyor. Biz ters tarafından birleştireceğiz. Bu şekilde. Öncelikle köşeleri denk getirdim. 3 zincirlik köşeleri bu şekilde denk getiriyoruz. 3 zincirlik köşe boşluğumuz vardı. Birinci zincir bıraktım. İkinci zincirin arka kanadına giriyorum. Arkada bize bakan taraftaki kanada giriyorum. Karşı tarafta da birinci zinciri bıraktım. İkinci zincirin arka kanadına giriyorum. Örgünün arka tarafındaki kanada giriyorum. Başını yine böyle yavaş anlatacağım. Sonra hızlı hızlı ilerleyeceğiz. Burada öncelikle düğümleyerek oraya sabitleyeceğim. Sonrası çok kolay. Bir boşluk, bir trabzan tepesi. Bir boşluk, bir trabzan tepesi. İkinci zincirlerle birbirine sabitledik. Bir boşluktan giriyorum. Bu şekilde bir trabzanın dış kanadına battım, arka kanadına battım. Karşı tarafta da trabzanın arka kanadına battım. İkinci zincire battım, boşluğa girdim ve karşılıklı trabzanların dış kanadına, arka kanadına battım. Sonra bir boşluktan giriyorum. Dikiyorum. Yine karşılıklı trabzanlarım var. Burada trabzan tepesinin arka kanadına girdim. Karşı tarafta trabzan tepesinin arka kanadına girdim. İşlemimiz çok kolay. Sonra boşluktan girdim. Bu şekilde ipimi geçirdim. Sonra trabzanlarım geliyor. Karşılıklı bu taraftaki trabzanın dış kanadına battım.
Karşıda da trabzanın tepesinin dış kanadına batıyorum. Arka kanadına batıyorum. Buradaki ipim fazla geniş geldiyse böyle düzeltiyorum. Sonrasında devam ediyorum. Sonra yine boşluğum var. Boşluğa girdim. İpimi geçirdim. Ve burada da trabzanın tepesinin dış kanadı V harfine benziyor. Bize doğru olan kanada batıyoruz. Arka kanada battık. Karşı tarafta da örgünün arka tarafındaki, ters tarafındaki kanada batıyoruz. Burada yine ipim gevşedi. Ne yapıyorum? Buradan sıkılıyorum. Düzeltiyorum. O şekilde devam ediyorum. Yine köşe boşluğuna geldik. Köşe boşluğunda bir boşluktan girdim. Sonra ikinci zincirlerle sabitleyeceğim. Birinci zinciri bıraktım. İkinci zincirin arka kanadı. Birinci zinciri bıraktım. İkinci zincirin arka kanadı. Bu şekilde karşılıklı iki kenarı birbirine birleştirmiş olduk. Birleştirmemiz de bu şekilde görünüyor. Sonrasında da hep aynı işlemleri yapacağımız için iyice pekişecek. Burada da yine şablondan bu şekilde kontrol ediyorum. Böyle. Sonra hangi motifimiz gelecek? Beyaz motifimiz gelecek. Bu şekilde. Ve birleştirmeye buradan böyle devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi. Sizin de önünüzde şablonunuz var. Kaydetmiştiniz. Yine ekranda paylaşacağım. 1-2 saniye böyle sessiz bekleyeceğim. Siz yine ekran görüntüsü alın. Belki önceki bölümde almayanlar vardır. Karşılıklı birbirinin üzerine koydum köşelerden. Yine kahverengi taraf bana bakıyor. Burada yine ikinci zincire battım. Tekrar aynı yere battım. Karşıda da ikinci zincirin arka kanadına battım. Yine buralardan, köşelerden sabitlememizi yapalım. Sonra devam edelim. Mantığımız neydi? Bir boşluk, bir trabzan tepesi. Bir boşluk, bir trabzan tepesi. Bir boşluk, trabzan tepelerinin dış kanadı, arka kanadı. Bir boşluk, sonra trabzan tepelerinin dış kanadı. Karşılıklı getirdiğimizden emin oluyoruz köşeleri. Sonrasında zaten sayılarımız eşit şekilde devam ediyoruz. Tepeleri yaptıktan sonra boşluktan giriyorum. Sonra trabzan tepesinin dış kanadı, trabzan tepesinin dış kanadı. Boşluktan girdim. Sonra trabzan tepelerinin arka kanadından, dış kanadından gireceğim. Elimle de düzeltiyorum. Sonraki motife geçmeden. Gevşeklik varsa burada düzeltiyorum. Sonra devam ediyorum. Köşelere geldik. Köşede ne yapıyorum? Yine en son trabzana batmıştık. Sonra boşluğa battım. Sonra ikinci zincirlerin arka kanadına batıyorum. Bakıyorum düzeltmem gereken çok geniş bir yer var mı? Gevşek bir yer var mı? Yok. Sonra artık diğer motife geçebilirim. Ön parçada da bu şekilde devam etmiştim sırasıyla. Karşılıklı iki motif birleştirdik. Sonra açık krem motife geçtik. Bu şekilde gördüğünüz gibi burayı yaptık. Şimdi ne yapacağız? Kahverengi motif koyacağız. Bu şekilde. Yani burasıyla burası birleşecek. Karşılıklı iki kenar birleşecek. Kahverengi motif bana bakıyor. Köşesinde olduğundan emin oluyorum. Burası 3 zincirlik boşluk. Burada ikinci zincirin dış kanadına battım. Karşı tarafta yine aynı yere batıyorum. Burası da ikinci zincirin dış kanadıydı. Karşılıklı yine zincirlerin dış kanadını kullanmış oluyorum. Arka kanadını kullanmış oluyorum.
Sonra yine mantığımız aynı. Boşluk, trabzan, boşluk, trabzan, boşluk, trabzan. Bu şekilde köşeye kadar geliyoruz. Köşede ikinci zincirlerden sabitlemeyi yapmıştık. Sonra boşluk, trabzan, boşluk, trabzan, boşluk, trabzan. Bu şekilde köşeye kadar geldik. Köşede yine trabzanların dış kanadına battım. 3 zincirlik köşe boşluğuna geldim. 3 zincirlik köşe boşluğuna ne yapıyoruz? En son trabzana battığım için burada boşluktan girdim. İpimi geçirdim ve ikinci zincirlerin dış kanadına giriyorum. Bu şekilde en son dikişimi de yapıyorum. Gevşek bir yer varsa düzeltiyorum. Gördüğünüz gibi birebir devam ediyoruz. Şimdi ne yapacağız? Bir tane açık renk motif alıyorum. Burayı birleştireceğiz. Birbirinin üzerine köşelerden koydum. Köşelerden koyduğuma emin oluyorum. Kahverengi motif bana bakıyor. Yine burada ikinci zincirin dış kanadından girdim. Karşı tarafta da ikinci zincirin dış kanadından girdim. Öncelikle oradan sabitliyoruz. Sonra boşluk, trabzan, boşluk, trabzan. Yine bu şekilde köşeye kadar geliyoruz. Köşede ne yapıyorum? Öncelikle boşluğa battım. Sonra ikinci zincirlerin dış kanadına batıyorum ve bu iki kenarı da bitiriyorum. Düzeltmem gereken yer varsa düzelttim ve bu şekilde motifimi açtım. En son buradayız. Üzerine kahverengi motif ekleyeceğim. Bu şekilde aldım. Köşelerden birbirinin üzerine getirdim. Kahverengi motif bana bakıyor. Köşede 3 zincir var. İkinci zincirin arka kanadına battım. Burada da yine ikinci zincirin arka kanadına batıyorum. Aynı yere batıyorum ki orada birbirine sabitleyebileyim. Sonraki mantığımız ne? Boşluk, trabzanların arka kanadı. Boşluk, trabzanların arka kanadı. Boşluk, trabzanların arka kanadı. Buradaki köşe boşluğundaki trabzanlara kadar geliyoruz. En son trabzanların dış kanadını aldım, arka kanadını aldım. Köşe boşluğuna girdim. İpimi geçirdim. İkinci zincirlerin arka kanadına batıyorum ve bu iki motifin kenarlarını da birleştirmiş oluyorum. Şablona göre sonra açık krem motif var. Bu şekilde. Bunu da Instagram'da paylaşmıştım. Oradan bakıyorum. Köşelerden üst üste getirdim. Kahverengi motif bana bakıyor. Yine burada ikinci zincirin arka kanadından girdim. En son battığım yere girdim. Karşıda da yeni motifte de ikinci zincirin arka kanadına batıyorum ve köşelerden öncelikle sabitliyorum. Boşluk, trabzan, boşluk, trabzan, bu şekilde köşeye kadar gelelim. Trabzan tepelerin arka kanadına battım. Sonra ne yapıyorum? Köşe boşluğuna battım ve ikinci zincirlerin karşılıklı arka kanadına battım. Örgülerin ters tarafından dikmeye devam ediyorum. Motiflerin ters tarafından dikiyoruz. Kahverengi motif eklemem gerekiyor. Kahverengi motif aldım. Üzerine koydum. Köşeleri denk getirdim. Trabzanların arka kanadına battıktan sonra bir kere boşluğa battım. Sonra ikinci zincirlerin arka kanadına battım. Burada son bir motifimiz kaldı. Açık renk motifimiz kaldı. Gördüğünüz gibi onu da birleştirelim. Üst üste getirdim. Gördüğünüz gibi ipimiz kocamandı ama az kaldı. O yüzden siz de ipinizi fazlasıyla iğnenizi alın. Öncelikle burada yine ikinci zincirin arka kanadı, karşı tarafta ikinci zincirin arka kanadı. Gördüğünüz gibi düz yüzleri birbirine denk geliyor. Biz ters yüzlerinden dikiyoruz. Köşeleri sabitledim. Sonra ne yapıyorum? Boşluk ve trabzanların dış kanadıyla devam ediyorum. En son trabzanların arka kanadına battım. Sonra köşe boşluğuna batıyorum ve ikinci zincirlerin karşılıklı arka kanatlarına batıyorum ve artık son motifimi de burada bitirmiş oluyorum. En son ne yapıyorum? Biterken aynı yere tekrar batıyorum ve iğnemi buradan geçirdim. İpimi burada sabitliyorum.
Gizleyebileceğim kadar ip bırakıp kesiyorum. Birleştirdiğimiz halde bu şekilde. Sonra üzerine ne yapacağız? Yine motif ekliyoruz. Buraya ön parçaya bakıyorum. Ön parçada da bu iki rengi karşılıklı size gösterdiğim gibi birleştirdim. Yine üzerine griyi birleştirdim. Griyi birleştirirken de ne yapmışım? Gri renk ip kullanmışım. Şimdi gri renk ipi alıyorum ve birleştirmeye başlıyoruz. Motifleri bir günde yaparsınız, birleştirmeyi bir günde yaparsınız ve 2 gün içinde sipariş aldıysanız da bitirebilirsiniz. Kendinize örüyorsanız da bitirebilirsiniz. Şimdi burası benim örgümün düz yüzü. Ne yapacağız? Ters yüzlerinden birleştireceğiz. O yüzden 2 tane motifin düz yüzlerini birbirine bakacak şekilde koydum ve oradan birleştirmeye başlıyorum. Mantığımız yine aynı. Köşedeki ikinci zincirlerle başla, sonra boşluk, sonra trabzan, sonra boşluk, sonra trabzan. Gri motifte köşede ikinci zincirin arka kanadına girdim. Kahverengi motifte köşede ikinci zincirin arka kanadına girdim ve öncelikle burada düğüm yaparak ipimi sabitliyorum. Lütfen ipinizi azalmayın, sonrasında orta kısımda bitebiliyor. Köşeyi sabitledikten sonra ne yapıyorum? Bir boşluk, bir trabzanların arka kanadı. Bir boşluk, bir trabzanların arka kanadı. Köşe boşluğundan girdim, sonra trabzanın arka kanadı. Yine köşedeyiz. Köşede de değişen bir şey yok. Boşluğa battım. Bu şekilde ipimi geçirdim ve ikinci zincirlerin arka kanadına battım. Burada ikinci zincirin arka kanadına batıyorum. Burada zaten ikinci zincirin arka kanadını kullanmıştık. Tekrar aynı yere batıyorum. Köşeleri birbirine sabitliyorum. Burada yapacağımız şey, ben karşılıklı iki motifi birleştirmeye devam edersem burada bir boşluk oluşacak. Onu istemiyorum. O yüzden ne yapıyorum? Burası benim örgümün düz yüzü. İpim burada kalmıştı. Buradaki köşe boşluğundan giriyorum. Açık krem renginin köşe boşluğundan girdim. İpimi oradan geçirdim. Hem boşluk görüntüsü olmasın hem de karşılıklı bağlantımızı yapmış olalım. Bu şekilde ipimi köşeden geçirdim. Yine üst üste motiflerimi getiriyorum. Ters taraflarından dikmeye devam ediyorum. Artık buradaki işimiz daha kolay. Açık krem renginin köşesinden girmiştik. Yine burada ikinci zincirin arka kanadından girdim. Kahverengi de ikinci zincirin arka kanadına girdim. Öncelikle orayı da birbirine bu şekilde bağlantımı yapıyorum. Ve köşeden boşluktan geçiriyorum. Sonra trabzanların arka kanadı ve boşluktan girerek birleştiriyorum. Fark ettiyseniz birleştirmemizde değişen tek şey buradaki köşe boşluğuna batmak. Buraya geldiğimizde de yine buradan köşe boşluğundan batacağız. Buraya geldiğimizde de buradaki köşe boşluğundan batacağız. Oralardan da bağlantımızı yapacağız. Buradan birleştirmeye başlamıştık. Bu şekilde birleşimimizi yaptık ve sıra sonuna kadar geldik. En son ikinci zincirlerin arka kanadını aldım. Önce boşluğa battım, sonra ikinci zincirlerin arka kanadını aldım. Aynı yerden tekrar giriyorum ve burada ipimi sabitliyorum. Kare motiflerle mantığı anladık. Artık yarım motifler de işin içine girecek. Onlar da çok kolay. Onlarda da kafa karıştıracak bir şey yok. Yine mantığını anladıktan sonra hızlı hızlı ilerleyeceğiz. Şöyle de göstermek istiyorum. Biz bu 3 aşamayı yaptık. Açık krem, kahverengi ve griyi bu şekilde birleştirdik. Şimdi ne yapacağız? 2 tane açık krem var. Ortaya gelecek. Ve 2 tane yarım motif de yanlara gelecek. Bu şekilde. Şablondakinden farklı bir şey yapmıyoruz. Birinci bölümde demiştim, aynı puzzle gibi.
Şablona bakacaksınız, motiflerinizi yerleştireceksiniz. Aynı mantıkla dikeceksiniz. Burada açık krem renkle birleştirmişim. O yüzden ipimi açık krem renk alacağım. İp alacağım. Yine buradan başlayacağımız için öncelikle yarım motifle başlayacağız. Burası bizim örgümüzün düz yüzü. Ne yapıyoruz? Karşılıklı düz yüzlerini birbirine denk getiriyoruz ve ters taraflarından dikiyoruz. Yarım motiflerde yapacağım işlem öncelikle şu. 7 tane zincir çekmiştik biliyorsunuz. 4 zincir, bir tane dörtlü trabzan demek. 3 zincir de aradaki 3 zincir demekti. Hem dördüncü zincirin dış kanadına batacağım hem de ortadaki ikinci zincirin dış kanadına batacağım. Burası örgümün ters yüzü. Dördüncü zincirin dış kanadına girdim. Bu tarafta da yine aynı battığım yere, köşedeki ikinci zincire batıyorum. Öncelikle buradan sabitliyorum. İpimi orada bağlayacağım. Köşelerde ne yapacağım demiştim. Bir trabzanın tepesine batacağım. Bir de arada 3 zincirlik boşluğumuz var. İkinci zincirin dış kanadına batacağım. 1, 2, 3 zincir var. Yine köşedeki gibi. İkinci zincirin dış kanadına battım. Burada yine aynı ikinci zincirin dış kanadına batıyorum. Yedirme yaparak orada köşeyi düzenlemiş oluyoruz. Yarım motiflerdeki tek değişen şey bu. Bunu da düzgün görünüm için yapıyoruz. Yine aynı şeyi yaptık. İkinci zincirlerle sabitledik. Sonra ne yapıyoruz? Bir boşluktan gir. Bir trabzan tepelerinin dış kanadından gir. Bir boşluktan gir. Bir trabzan tepelerinin dış kanadından gir. Şimdi tekrar yeni başlayanlar için mantığını anlatacağım. Yarım motiflerde düzgün görünüm için başlarken dördüncü zincirlerin arka kanadına batacağız ve ikinci zincirlerin arka kanadını da kullanacağız. Sonrasında yine boşluk trabzan, boşluk trabzan bu şekilde devam ediyoruz. Burada değişen hiçbir şey yok. Yine köşeye kadar geldik. Köşede ikinci zincirlerin dış kanadını aldık. Burada tam motifimi alıyorum. Bir alt sırada yaptığım gibi karşılıklı iki kenarı birleştirdim. Buraya gelince aşağıdaki motiften köşeden girdim ve ipimi de oradan geçiriyorum. Yine yukarı doğru birleştiriyorum. En son köşedeki ikinci zincirlerden sabitledikten sonra bir tam motifimi daha alıyorum. Karşılıklı iki kenarı birleştirdim. Aşağıya gelince buradaki motifin köşesinden de geçirdim ipimi. Yukarı kadar devam ettim. Karşılıklı ikinci zincirlerin dış kanadını aldım. Sonra yarım motifim geliyor. Sonra yarım motifi beraber geçelim. Yine en son ne yaptık? Köşede ikinci zincirlerin arka kanadına girdik. En son bir yarım motifimiz kaldı. Onu da birleştireceğiz. Yine karşılıklı düz yüzleri birbirine denk gelecek. Burası ikinci sıra bizim düz yüzümüz. Bu şekilde karşılıklı birbirine denk getirdik. Açık krem renk kullanıyorum. O yüzden motifim, açık krem motifim ön tarafta. Köşede ikinci zincirin arka kanadına girdim. Burada tekrar ikinci zincirin arka kanadına giriyorum. Öncelikle köşelerden sabitliyoruz. Bu değişmiyor. Sonra boşluk, trabzan olarak devam ediyoruz. Buradaki yarım motiflerde değişen tek şey ne? Sıra sonları ve başlangıçları. Hem ortadaki ikinci zincire batıyoruz hem de dördüncü zinciri trabzan tepesi kabul etmiştik. Oranın arka kanadına batıyoruz. Karşılıklı ikinci zincirlerin arka kanadıyla başlamıştık. Boşluk trabzan olarak devam ettik. En son köşeden önceki trabzanların arka kanadına da battık. Yarım motifte benim 7 tane zincirim var. 3'ü arada çektiğimiz 3 zincir demek. 4'ü de bir tane dörtlü trabzan demek. Burada birinci zinciri bıraktım. İkinci zincirin arka kanadından girdim. Yani yine ortadaki zincirin arka kanadından girdim. Burada da yine ikinci zincirin arka kanadına batıyorum. Sonra 1, 2, 3, 4
Dördüncü zincirin arka kanadına battım ve yine burada ikinci zincirin arka kanadına battım. Burada yedirme yapıyoruz ki düzgün bir görünüm olsun. Eşit şekilde görünsün. Burası artık bizim sıra sonumuz. Aynı yerden tekrar giriyorum ve ipimi burada sabitliyorum. Yeteri kadar ip bırakıp keseceğim. Buradan başlamıştık. En son açık krem rengi yaptık. Üzerine kahverengi motif ekleyeceğiz. Bu şekilde. Başını ve sonunu yine kesmeden göstereceğim. Aradaki kısımlar zaten tekrar olan kısımlara geçeceğiz. Merak etmeyin, detay olan hiçbir yere atlamayacağım. Burada kahverengi ip kullanacağım. Öncelikle şunları alıyorum. Burası benim örgümün düz yüzü. Ne yapacağım? Karşılıklı ters yüzleri denk gelecek. O yüzden ilk önce burayı birleştireceğim için iki motifi bu şekilde üst üste koyuyorum. Köşelerden denk getiriyorum. Oradan dikmeye başlayacağız. Kahverengi motifte, tam motifte zaten zor olan bir şey yok. 3 tane zincirim var köşede. İkinci zincirin arka kanadından girdim. Burada da ne yapıyorum? Öncelikle 1, 2, 3, 4. Dördüncü zincirin arka kanadından giriyorum. Örgünün arkasındaki kanattan girdim ve buradan öncelikle sabitliyorum. Köşelerde iki yere batıyoruz. Bir dördüncü zincirin arka kanadı. Sonra arada 3 zincirimiz kalıyor görüyorsunuz. Bir de ikinci zincirin arka kanadı. Kahverengi motifte aynı yere battım. İkinci zincirin arka kanadı. Açık krem renkte de yine ikinci zincirin arka kanadına battım. Karşılıklı artık eşitlemiş olduk. Sonrasında yine boşluktan giriyorum. Trabzan tepelerinin arka kanadından giriyorum. Sonrasında değişen bir şey yok. Örgü bilenler zaten anlamıştır. Yarım motifleri de onlar devam edebilirler. Yeni başlayanlar için sıra sonunda göstereceğim. Yarım motifin bitişini yine göstereceğim. Ters yüzlerinden bu şekilde birleştirdik. Aşağıdaki motifin köşe boşluğundan girmeyi unutmuyoruz. Bir alt sıralarda ne yaptıysak buralarda aynısını tekrarlıyoruz. Zaten buraya kadar dikiş yaparak geldiğiniz mantığı iyice anladınız. Karşılıklı birleştirerek devam edelim. Bir alt sırada köşelerden batmayı unutmuyoruz. Yine buraya kadar gelelim. Yarım motifi beraber bitirelim. Buradan yarım motiften birleştirmeye başlamıştık. Aynı bir alt sıralarda olduğu gibi birleştirmemizi yaptık. Yine buraya kadar geldim. Hatta burada yine beraber yapalım. Ters yüzlerinden dikiyoruz biliyorsunuz. Köşelerde ikinci zincirlere de battıktan sonra bir alt motifteki köşe boşluğundan giriyorum. Oraya da bağlantımı yapıyorum. Sonra yine iki tane motifi ters yüzlerinden birleştiriyorum. Buraya kadar birleştireceğiz. Burada yine en son köşeden önceki trabzanların arka kanadına battık. Ne yapıyorum? Köşeye battım. Boşluktan geçirdim. Burada ikinci zincirin arka kanadına batıyorum. Burada da yine ikinci zincirin arka kanadına batıyorum. Burada ipim gevşedi, onu da düzeltiyorum. Burada tekrar yine ikinci zincirin arka kanadına battım. Burada da trabzanın tepesine batıyorum ki, arka kanadına batıyorum ki tepesinin düzgün bir görüntü olsun. Aynı yerden tekrar battım. Ve ipimi orada artık yeteri kadar bırakıp kesebilirim. Dördüncü zincirin de arka kanadına batıyorum ki düzgün bir görüntü olsun. Yarım şekilde görünmesin. Bu bir kural değil, sadece görünüm güzelliği için yaptığımız bir şey. Devam etmeden önce geniş açıdan göstermek istiyorum. Şimdiye kadar bu aşamaya geldik. En son 3 tane kahverengi ekledik. Üzerine 4 tane gri ekleyeceğiz. Yani tam motifin üzerine kare motifin üzerine kare motif ekleyeceğiz. Burada size anlatmıştım. Bu şekilde orada alıştırmamızı yapmıştık. Yine aynı şekilde birleştirmemizi yapacağız. Başını göstereceğim. Sonra hızlı ilerleyeceğiz.
Öncelikle buradan başlıyorum. Köşede 3 tane zincirim var. İkincinin arka kanadına girdim. Burası örgünün ters yüzü. Karşılıklı yine ters şekilde birleştireceğiz. Burada da ikinci zincirin arka kanadına battım. Öncelikle burada düğümleyerek sabitleyeceğim. Sonra artık bir alt sıralarda yaptığımız gibi bir boşluk bir trabzan, bir boşluk bir trabzan devam ediyoruz. Buradaki birleşim yerine geldiğimizde bir alt motiften girmeyi unutmuyoruz. Yine aynı şekilde devam ettik. Bir alt motiften de girdik. Ve en son burada sıra sonuna kadar geliyoruz. 4 tane gri motifi de bu şekilde yine birleştirdim. Sıra sonunda ipimi kestim. En son burada yukarıda bir tane yarım motifimiz var ortada. Yanlarda da yarımın fazlası motifler örmüştük biliyorsunuz. Onları kullanacağız. Sadece onlar kaldı ve etek kısmında buraya gri motifleri ekleyeceğiz. Ondan sonra artık arka parçamız bitmiş oluyor. Burada size nasıl şablona göre anlattıysam siz de ön parçada şablona göre ilerliyorsunuz. Yine sağ taraftan başlıyorum. Burasını yarım motif gibi düşünebilirsiniz. İki kenarı bu şekilde birleştireceğiz. Yarımdan sonra da 2 tane boşluk örmüştük. Onları birleştirmiyoruz. Sadece bu kısımda 2 kenarı birleştiriyoruz. Yarım motifi birleştiriyoruz gibi düşünebilirsiniz. Yine köşelerden üst üste getiriyorum. Köşede burada 1-2 tane boşluğumuz vardı. 2 zincirlik. Burası bizim köşemiz. 1-2-3 tane zincirimiz var. Ortadaki zincirden giriyorum. İkinci zincirin arka kanadından girdim. Burada da ikinci zincirin arka kanadından giriyorum. Köşelerde ikinci zincirlerin arka kanadını aldık. Mantığımız aynı. Boşluktan geç, trabzanlardan geç. Bir boşluk, bir trabzanların arka kanadı. Bir boşluk, bir trabzanların arka kanadı. Motiflerin şekli farklı diye yeni başlayanlar zorlanabilir diye burayı gösterdim. Zorlanacak bir şey yok. Yine aynı şekilde birleştiriyoruz. Buradan birleştirmeye başladık. Yine bir alt sıralarda olduğu gibi aynı şekilde birleştirdik. Birleştirme şeklimiz değişmiyor. Detay kısımlarının hiçbirini atlamayacağını söylemiştim. Burada yine yarım motifleri birleştirirken dördüncü zincirlerin arka kanadını da kullanıyoruz. Onları kullanmadığımda burada böyle bir boşluk oluşuyor. Büyük bir boşluk oluşuyor. Onu istemiyorum. O yüzden dördüncü zincirlerinde arka kanadını kullanıyoruz. En son burada ikinci zincirleri birleştirdim. Burada da dördüncü zincirin arka kanadına battım. Yine gri motifte ikinci zincirin arka kanadına battım. Yine burada yarım motif birleştirirken burası bizim düz yüzümüz. İkinci sıramız bizim düz yüzümüz. Onu bu şekilde çevirdim. Ne yapacağım? Öncelikle dördüncü zincirin arka kanadına batacağım. Köşeyle birleştireceğim. Sonra ikinci zincirin arka kanadına batacağım ve köşeyle birleştireceğim. Buradaki gibi düzgün bir görüntü olsun istiyorum. Bunun herhangi bir kuralı yok. Sadece örsök yaparken gözüme bu şekilde daha güzel göründü. O yüzden bu şekilde yapıyorum. Yine ikinci zincirlerle birleştirmiş olduk. Ne yapıyorum? Bir boşluk, bir trabzan. Yarım motifte dördüncü zincirin arka kanadına battım. İkinci zincirin arka kanadına battım. Sonra boşluk trabzan, boşluk trabzan olarak devam ediyorum. Yine tepeye kadar geldim. Burada en son yine köşeden önceki tepelere battım. Boşluktan giriyorum ve ikinci zincirleri birleştiriyorum. Burası bizim köşemizdi yarım motifte. Ne yapıyoruz? Düzgün bir görünüm için dördüncü zincirin de arka kanadından giriyorum ve orayı da birleştiriyorum. Sonrasında artık yarımın fazlası motife geçebiliriz. Burada yarımdan sonra biliyorsunuz burada da öyle 2 tane fazladan 2 zincirlik boşluğumuz var. Onları kullanmıyoruz. Biz sadece buradaki yarım motifi birbirine birleştiriyoruz. Yarımın sonrasında dokunmuyoruz. Yine sıra sonuna kadar geldim. En son köşelerden geçirdim. Köşe boşluklarından geçtim. Burada ikinci zincirin arka kanadı. Burada ikinci zincirin arka kanadı.
Tekrar aynı yerden giriyorum. Ve ipimi burada sabitliyorum. Tek bir işlemimiz kaldı. En başta buradaki yarım motifleri anlatmamıştım. Tam motiflerle başlamıştım. Tam motiflerde mantığı anlatmak istemiştim. Şimdi artık yarım motifleri biliyoruz. En son onları da ekleyelim. Buradaki geçişler hoşuma gitmedi. O yüzden gri renk ipi iğneye alıyorum. Burada böyle bağlayacağım. Daha güzel göründü bu şekilde. Şöyle yakınlaştırayım. Gördüğünüz gibi arada herhangi bir boşluk olmamış oldu. 4. zincirlere battığım halde oradaki boşluk hoşuma gitmedi. Buraları da böyle düzenleyeceğim. Bunlar sadece güzel bir görünüm için. Beni diğer videolardan da biliyorsanız içime sinmiyorsa en son bitmiş haliyle de sökerim. Tekrar sökmek istemiyorum, o yüzden buradayken düzeltmek istiyorum. Böyle daha güzel görünüyor. Zincirlerin bize doğru olan tek kanatlarına battım. Yine 4. zincirlerin ve orada düğüm yaptım. Etek kısmını ördüğümüzde de en azından güzel görünsün. Nasıl olsa bütün ipleri temizleyeceğiz. Bu ipleri de temizleriz. Bu benim arka parçam. Bunun düz yüzünü çeviriyorum. Düz yüzü bana bakıyor. Bu ön parça. Ön parçanın da tersini çeviriyorum. Yani yine karşılıklı düz yüzler birbirine denk gelecek. Biz ters taraftan dikeceğiz. Birleştirme mantığımız aynı ama başını göstereceğim. Bir tarafı göstereceğim, diğer tarafı da hızlıca dikeceğiz. Karşılıklı iki kenarı dikeceğiz, karşılıklı iki kenarı dikeceğiz. Açık krem renkten yine ikinci zincirin arka kanadından girdim. Burada önce 4. zincirin arka kanadı. Burada sabitlememi yapıyorum. Sonra yine ikinci zincirin arka kanadı. Ve burada ikinci zincirin arka kanadı. Artık ikinci zincirleri eşitledik, sonra sırasıyla devam edebiliriz. Boşluk trabzan, boşluk trabzan olarak devam ediyoruz. Sadece başının aynı olduğunu görmeniz için göstermek istedim. Bu şekilde karşılıklı birleştirelim. Buraya kadar gelelim. Burada açık krem motiften de boşluktan giriyoruz. Sonra ikinci zincirlerle buraya kadar geliyoruz. İki tarafta da açık krem rengi birleştirdim. Örgümüzün düz yüzünü çevirdim. Artık örgünün düz yüzünde etekle bir sıra sık iğne geçeceğiz. Onun üzerine kutucuklar öreceğiz. Yakada da aynı işlemi yapacağız. Ben size gösterebilmek için burada denemeler yaptım. Sonra yakadan geçeceğiz, kollardan geçeceğiz ve artık süveterimizi bitireceğiz. Örgümüzün ön yüzündeyiz. Burası ön parçamız. Burası arkamız. Etekte bir sıra sık iğne öreceğiz. Sırtta bir yerden başlıyorum ki bitişim başlangıcım buraya denk gelsin. Sık iğne örmek için öncelikle bir zincirle bir ilmek yapıyorum. Yine 6 milimle devam ediyorum. Motifleri de 6 milimle örmüştüm. Burası benim sırt parçam. Mesela buradaki yarım motifin tam orta noktasından başlayalım. Sivri halkanın ortasından başlayalım. Tığın üzerinde 2 ilmek var. İkisini birlikte alarak sık iğne yapıyorum. Sık iğne için tığın üzerindeki 2 ilmeği birlikte çekiyoruz. Burada sık iğneler çıkaracağız. Önemli olan sayılar değil. Benimle aynı sayıda yapmak zorunda değilsiniz. Sizin ipiniz farklı olabilir, tığınız farklı olabilir, elinizin sıkılığı, gevşekliği farklı olabilir. Ben buradan 4 tane çıkartırım, siz 5 tane çıkartırsınız. Ben buradan 5 tane çıkartırım, siz 4 tane çıkartırsınız. Önemli olan görünüm. İlerledikçe daha net anlaşılacak. Buradaki trabzanın boşluğuna battım. Bir sık iğne yaptım.
Gördüğüm boşluklara giriyorum, bir sık iğne yapıyorum. Burada trabzanın köşenin boşluğu var. 1 2 3 4. 4 tane yaptım. Elimle böyle düzleştirdim. Düzelttim. Baktım 4 tane sık iğne buradaki boşluğu dolduruyor mu? Dolduruyor. Dolduruyorsa devam edebilirim. Ama burada 4 tane yaptığım halde burada boşluk kalsaydı ne yapacaktım? Bir tane daha yapacaktım. Kastettiğim aldığı kadar sık iğne o demek. Boşluğu doldurması gerekiyor. Sonrasında burada iki motifin birleşim yerine batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Burada arada ipleri de gizleyebilirim. Yine köşe boşluğuna geldim. Aldığı kadar 4 ya da 5 tane sık iğne ile geçiyorum. Elimle düzelttikten sonra boşluk dolduysa sık iğne yeterli geldi demektir. Mesela burada daha yerim var. 4 tane yaptığım halde yetmedi. Aynı yere bir tane daha yapıyorum ve boşluğu dolduruyorum. Sonra sırasıyla etek ucunda motifte gördüğüm boşluklara giriyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Trabzanların boşlukları var. Sihirli halkanın bu göbek boşluğu var. O şekilde boşluklardan sık iğne çıkartarak devam ediyorum. Öncelikle zemin düzeltiyoruz. 1 2 3 ve 4. 4 tane yaptım. Elimle düzelttim. Artık sık iğne alacak yer kalmadı. O yüzden 4 tane ile bitiriyorum burayı. Sonra iki motifin tam orta noktasına battım. Oraya da bir tane sık iğne yapıyorum. Ve köşe boşluğuna aldığı kadar 4 ya da 5 tane sık iğne yapıyorum. Önemli olan sayı değil, boşlukların yeteri kadar sık iğne ile dolması. Burası 4 tane ile doldu, burası 5 tane ile doldu. Bu da bizim örgüyü yanlış ördüğümüz için değil. Ben burada 7 zincir çekerken elim sıkı gelmiş. 4 tane ile geçtim. Burada elim gevşek gelmiş. 5 tane sık iğne ile geçtim. Kendi örgümde bile elimin sıkılığı, gevşekliği değişebilir örgünün içinde. Onu da sayılarla düzeltiyorum. Bu şekilde sadece yarım motifler var biliyorsunuz etekte. Yarım motifleri bu şekilde sık iğnelerle geçiyoruz. Öncelikle zemini düzeltelim. Onun üzerine güzel bir kutucuk sırası örelim. Sık iğne çıkarmaya örgünün arkasına başlamıştık. Sıra sonuna kadar geldim. İlk sık iğnenin tepesine kaydırıyorum ve sık iğne örmeyi bitiriyorum. Artık kutucuklarımızı öreceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. Tığın başına 2 kere doladım. Aşağıdan bir sık iğne atlıyorum. İkincisine dörtlü trabzan yapıyorum. Dörtlü trabzanı nasıl yapıyoruz? Motif yaparken anlatmıştım. İlkini tek, ikisini birlikte, ikisini birlikte ve ikisini birlikte. Arada bir zincir çektim. Tığın başına 2 kere doladım. Bir sık iğne atladım. İkincisine dörtlü trabzan yapıyorum. Tığın üzerinde 4 ilmek var. İlkini tek, ikisini birlikte, ikisini birlikte ve ikisini birlikte. Bu şekilde arada bir zincir çekiyoruz. Aşağıdan bir sık iğne atlayıp ikincisine dörtlü trabzan yapıyoruz. Kutucuk örmekte aynı kendisini tekrarlıyor. Bir sık iğne atla, ikincisine dörtlü trabzan yap. Arada bir zincir çek, bir sık iğne atla, ikincisine dörtlü trabzan yap. Bu şekilde. Etek kısmımız da bu kadar kolay. Sıra sonuna kadar bir zincir çekelim ve aşağıdan bir sık iğne atlayıp ikincisine bir tane dörtlü trabzan yapalım. Ve sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonuna kadar geldik. Sıra sonunda en son arada bir zincir çekiyorum. En başta 6 zincir çekmiştik biliyorsunuz. 1, 2, 3, 4'üncünün içine girdim ve ilmekten kaydırdım. Bu şekilde bitirmiş oldum. Artık burada bir zincir çekiyorum ve yeteri kadar ip bırakıp kesiyorum. Etekteki kutucuk örme işlemini bitirmiş olduk. İplerimizi sonra gizleriz. Şöyle bitmiş haliyle göstermek istiyorum. Eteğimizdeki kutucuk noktaları da böyle görünüyor. Artık burada yakayı yapacağız. Ben öncesinde size anlatabilmek için dediğim gibi böyle denemeler yapıyorum, örsök yapıyorum. Burada da denemelerimi yaptım. En anlaşılabilir şekilde anlatmaya çalışacağım. Burayı ben şimdi sökeceğim. Sizinle beraber tekrar yapacağız.
Aslında model çok kolay ama çok fazla ip kesiyoruz, tekrar başlıyoruz. Yoran tek yeri orası olabilir. Baştan sona bir örgü değil. İğneyle de uğraştığımız için baştan sona ip kesmek zorunda kalıyoruz. Omuzda size detay göstereceğim. Oralarda fazladan kutucuk oluşturulmuş mesela. Oralarda ipinizi kesiyorsunuz tekrar. Örgünün belki en zorlayan yeri sürekli dikiş ve ip koparmak. Burayı da şöyle göstermek istiyorum. Burası örgünün arkası. Gördüğünüz gibi omuz kısmında gri renklerimiz var bizim. Gri motifimiz var. Onlar açık krem renkle birleştirilmiş. Yani buradaki açık renkle birleştirilmiş. Arkada bu açık renk görüntü var ama ön tarafta yok. Demek ki arka tarafta boşlukları ve trabzanları öreceğiz ve ön tarafta yine iğne ile birleştireceğiz. Görüntüsü de bu şekilde. Burası arkası. Böyle katladığımızda açık krem görüntü var. Burası önü. Katladığımızda önde öyle bir görüntü yok. Aynısını yakalamaya çalışacağız. Burası örgünün önü. Burası arkası. Arkayı çeviriyorum. Arkada bir sıra sık iğne öreceğiz. Buradaki motifte bir sıra sık iğne öreceğiz. Yine bir zincirle bir ilmek oluşturdum. Buradaki birleşim yerinden batıyorum. İki motifin birleşim yerinden girdim. Bir tane sık iğne yaptım. Köşe boşluğuna girdim. Bir tane sık iğne yaptım. Trabzan tepesine girdim. Bir tane sık iğne yaptım. İki zincirlik boşluğa iki tane sık iğne yapıyorum. Tepeye bir sık iğne yapıyorum. İki zincirlik boşluğa iki sık iğne. Tepeye bir sık iğne. İki zincirlik boşluğa iki sık iğne ve tepeye bir sık iğne. Buradaki köşe boşluğuna geliyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Karşılıklı artık tüm sayılarımız eşit. Sıra sonunda yeteri kadar ip bırakıp kesiyoruz. Bununla da artık dikişimizi yapacağız. Örgünün dikiş yine ne yapıyoruz? Örgünün ters tarafından yapıyoruz. Düz yüzleri birbirine bakacak ve bu iki kenarı birbirine dikeceğiz. Yine motif birleştirirken olduğu gibi arka kanatları kullanacağız. Sık iğnenin arka kanadı, burada da ikinci zincirin arka kanadı. Eşit devam edebilmek için yine buradaki sık iğnenin arka kanadına girdim. Burada da birinci zincirin arka kanadına giriyorum. Onu da kullanalım ve düzgün bir görünüm olsun. Bir sonraki sık iğnenin arka kanadı, trabzan tepesinin arka kanadı. Bir sonraki sık iğnenin arka kanadı, zincirin arka kanadı. Buradaki sık iğnenin arka kanadıyla buradaki zincirin arka kanadı denk geliyor. Sayılarımız eşit. Tüm sayılarımız eşit. Artık sırasıyla karşılıklı arka kanatları alarak devam ediyorum. Burada sık iğnenin arka kanadına battım. Köşede 3 zincir var. Birinci zincirin arka kanadına battım. Son sık iğnenin arka kanadına battım. İkinci zincirin arka kanadına battım. Burada yine birleşim yerine de batıyorum. İkinci zincirin arka kanadına batıyorum. Orada birleşik bir görüntü olsun, ayrık görüntü olmasın. Aynı yere tekrar battım ve ipim burada sıkılayabilirim. Şöyle göstermek istiyorum. Dikişimiz de bu şekilde görünüyor. Tekrar örgünün düz yüzünü çeviriyorum. Sık iğneyi düz yüzde öreceğiz. Örgünün arka parçasına geldim. Burada da yine bir sıra sık iğne öreceğiz. Bir zincirle bir ilmek oluşturdum. İki zincirlik köşe boşluğundan başlıyorum. Buraya bir tane sık iğne yaptım. Sıra sonuna kadar trabzan tepesine bir sık iğne, iki zincirlik boşluklara iki sık iğne yaparak ilerleyelim.
En son köşeye bir sık iğne yaptım. Diğer tarafta da ne yapmıştık? Buradaki açık krem renkle birleşen yere de batmıştık ki düzgün bir görünüm olsun. Buraya da batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Ve ben zaten burada ipimi öncesine kesmiştim. Siz de yeteri kadar, dikebileceğiniz kadar ip bırakıp kesiyorsunuz. Burası örgümüzün düz yüzüydü. Ters yüzünü çeviriyoruz. Yapacağım iş yine aynı. Sık iğnenin arka kanadı, ikinci zincirin arka kanadı. Sık iğnenin arka kanadı, birinci zincirin arka kanadı. Başta aynı yere batarak yedirme yapıyoruz ki sayılarımızı eşitleyelim. Artık buradaki bir sonraki sık iğnenin tepesine batıyorum. Burada da bir sonraki artık trabzanın arka kanadına batıyorum. Karşılıklı arka kanatları aldık, sayılarımız eşit. Sıra sonuna kadar karşılıklı trabzan ve zincir tepelerin arka kanatlarını alarak birleştiriyorum. En son ikinci zincirin de arka kanadına battım. Tekrar aynı yere girdim ve ipimi burada sabitliyorum. Örgümüzü döndürelim. Bir sıra yakadan sık iğne geçelim ve üzerine artık yine file noktamızı, kutucuklarımızı yapalım. Örgümüzün arka tarafından sık iğne çıkarmaya başlayalım. Aynı etekteki gibi yapacağız. Fark eden bir şey yok. Yine bir zincirle bir ilmek oluşturdum. Sık iğne örmek için tığın başına dolamıyoruz. Arkada herhangi bir yerden başlayabiliriz. Mesela buradaki ortadaki sihirli halkanın boşluğundan başlayalım. Yarım motiften sırasıyla sık iğne çıkartıyorum. Burada sayının bir önemi yok demiştim. Önemli olan sık iğnelerle zemini düzeltmek. Burası bizim yarım motifin fazlası biliyorsunuz. Buradaki 7 zincirlik boşluğa kadar gelelim. Orayı da beraber geçelim. Fark eden bir şey yok ama orada da yine aldığı kadar 6 ya da 7 tane sık iğneyle geçiyoruz ve sırasıyla devam ediyoruz. Örgüyü bilenler devam edebilirler. Sık iğnelerle devam ettim. Buradaki 7 zincirlik boşluğa geldim. Burada da 7 tane sık iğne yaptım. 6 tane alsaydı, 6 tane doldursaydı 6 yapacaktım. 7 tane doldurdu, 7 tane yaptım. Yine sırasıyla devam ediyorum. Buradaki dikiş yerime geliyorum. Bağlantı yapabilmek için oraya da bir tane sık iğne yaptım. Sonra köşeye geçtim. Bir tane sık iğne yaptım. Trabzanın tepesine bir tane sık iğne yaptım. Burası bizim bir sıra kutucuk öreceğimiz yer. Sonrasında üzerine bir sıra kutucuk öreceğiz. İki zincirlik boşluğa iki tane sık iğne. Trabzan tepesine sık iğne. 2 zincirlik boşluğa 2 sık iğne. Trabzan tepesine sık iğne. Buradaki motifi de bu şekilde geçiyorum. Köşeye bir sık iğne yaptım. Burada bağlantı yerlerime de yine batıyorum. Motiflerin birleşim yerine battım. Sonrasında artık yarım motiflerimiz geliyor. 1, 2, 2 tane yarım motifimiz var. Yine burada köşeye bir sık iğne yapıyorum. Trabzan tepesine bir sık iğne. Boşluklara 2 sık iğne. Tepeye bir sık iğne. Bu şekilde buradaki tam motifimi de geçiyorum. Yarımın fazlası motifi de geçtim. Burada 6 tane sık iğne de yapabilirsiniz. 7 tane sık iğne de yapabilirsiniz. Devam ediyoruz. Ve zaten buradan başlamıştık. Sıra sonuna kadar geliyoruz. Öncelikle buraya bir sıra kutucuk öreceğiz. Burada bu şekilde kutucuklarımız olacak ve arayı doldurmuş olacağız aslında. Modelde de öyle yapılmış. Bu taraftan başlayalım. Bir zincirle bir ilmek oluşturdum. Burası bizim yarımdan fazla motifimiz. Tepeden
Bir öncekine girdim. İlmeği oradan geçirdim. Bir zincir çekiyorum. Bir zincirle buraya sabitledim. Yine arada bir zincir çekiyorum. Tığın başına 2 kere doladım. Oradaki görüntüde boşlukların ara kısmına dörtlü trabzanlar yapılmış görünüyor. Buraya geldim. Bir tane dörtlü trabzan yaptım. Gördüğünüz gibi ilk kutucuğu oluşturmuş olduk. Şunu şöyle alayım. Arada bir zincir çekiyorum. Tığın başına 2 kere doladım. Bir sık iğne atladım. İkincisine dörtlü trabzan yapıyorum. Yine bir zincirlik kutucuklar yapıyoruz. Arada bir zincir çek. Bir sık iğne atla. İkincisine dörtlü trabzan yap. Bir zincir çek. Bir sık iğne atla. Bir sonrakine dörtlü trabzan yap. Bir zincir çek. Bir sık iğne atla. Bir sonrakine dörtlü trabzan yap. Burada bizim sık iğne sayılarımız değişebilir. Önemli değil. Beş tane kutucuk oldu. Bir zincir çektim. Tığın başına doladım. Buradaki işlemini anlatmadan önce size göstermek istiyorum. Bir zincir çektim. Tığın başına 2 kere doladım. Dörtlü trabzan yapacağım. Sonra buraya sabitleyeceğim. Bu şekilde görünecek. Bunu göstermemin amacı ne? Bizim aşağıdaki sık iğne sayılarımız değişik olabilir. Ben en son buradakine batmak istiyorum ki buraya kaydırdığımda arada herhangi bir boşluk görüntüsü olmasın. Onun için de ne yapacağım? Sizinki belki bir tane sık iğne atladınız, ikincisi buraya denk gelmiş olabilir. Ama benimki denk gelmedi, örgüde çözülemeyecek bir şey yok. Ne yapacağım? Bir zincir çektim, tığın başına 2 kere doladım. Aşağıdan yine bir sık iğne atlıyorum. İkinci sık iğnenin tepesine girdim. Ben buraya da batmak istiyorum. O yüzden ne yapacağım? Oraya da giriyorum. Tekrar gösteriyorum. İkinciye de girdim. Sonra bir sonrakine de girdim. İpimi alıyorum ve dörtlü trabzan yapıyorum. Sayılarımız denk gelmeyebilir. Bu şekilde düzeltebiliriz. Sonrasında 1, 2, 3, 4. sık iğnenin tepesine giriyorum ve ipimi buraya sabitliyorum. Gördüğünüz gibi arada herhangi bir sık iğne olmadığı için burası bitişik şekilde görünüyor. Ben bir sonrakine de batmasaydım arası böyle görünecekti. Bir tane daha kutucuk varmış gibi görünecekti. Onu istemiyorum, o yüzden bu şekilde yaptım. Burada en son bir zincir çekip yeteri kadar ip bırakıp kesiyorum. Başka örgülerde de öyle. Sayılarımız tutmayabilir. Bu tek sayı ya da çift sayı olmasıyla alakalı. Lastik örerken de biliyorsunuz onlarda telafisi var. Bu şekilde detaylarla örgümüzü düzeltebiliriz. Burada yaptığım işlemi diğer tarafa da aynı şekilde yapacağım. Düz yüzünde ördüğümüz için sağ ve sol farkı olduğu için sadece başlangıçlarımız değişiyor. Yoksa onun haricinde değişen bir şey yok. Yine bir zincirle bir ilmek oluşturdum. Burada bakıyorum bir tane dörtlü trabzanın boyuna ulaşacak yere girdim. Burada yarım motifim var. Birleşim yerini de sayıyorum. 1, 2, 3, 4. sık iğnenin tepesine girdim. İlmeği buradan geçirdim. Bir zincirle sabitledikten sonra tekrar bir zincir çektim. Tığın başına 2 kere doladım. Ve kutucuklarımı örmeye başlıyorum. Bir sık iğne atladım. İkincisine bir tane dörtlü trabzan yaptım. Arada bir zincir çektim. Bir sık iğne atladım. İkincisine dörtlü trabzan yapıyorum. Bu şekilde yine kutucuklarımı örüyorum. Diğer tarafta kaç tane kutucuk yaptıysam bu tarafta da o kadar yapıyorum. Bir, iki, üç, 4 oldu. Bir sık iğne atlayıp ikincisine dörtlü trabzan yapmam lazım. Ama arada görüyorsunuz bu sefer 2 tane sık iğnelik boşluk oluşuyor. Benim bir tane sık iğne atlamam lazım. O zaman ne yapıyorum? Diğer tarafta yaptığım gibi
Bu sadece sayım denk gelmediği için. Sizde denk gelmiş olabilir. Siz bir tane atlayıp ikincisine yapabilirsiniz. Bir sık iğne atladım, ikincisine girdim, bir sonrakine girdim, bir sonraki tepeye girdim ve dörtlü trabzanı örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane boşluk oldu. Altıncısını artık sabitleyerek yapacağız. Gördüğünüz gibi bir tane sık iğne kaldı. Arada bir zincir çekiyorum. Ve yine diğer tarafta yaptığım gibi burada trabzanın üstüne sabitliyorum. Bir zincir çekip yeteri kadar ip bırakıp kesiyorum. Son kutucuğumu da son kutucuğu da bu şekilde oluşturmuş oldum. Şimdi artık modeldeki gibi iki tarafta da kutucuklarımızı yaptık. Bir sıra üzerinden tüm yakadan kutucuk geçeceğiz ve yakayı artık bitireceğiz. Artık ikinci sıra kutucuğumuzu da örelim. Bir zincirle bir ilmek oluşturdum. En son burada birleştirmiştik biliyorsunuz. Bir öncesine batıyorum. İlmeğimi oradan geçirdim. Üzerine 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. Tığın başına 2 kere doladım. Artık yapacağım işlem burada trabzanların tepesine bir tane dörtlü trabzan yapmak. Arada bir zincir çekiyorum ve bir sonraki trabzanın tepesine dörtlü trabzan yapıyorum. Yani yine bir zincirlik boşluklarımı oluşturmuş oluyorum. Bir zincir çek, trabzanın tepesine bir tane dörtlü trabzan yap. Artık kutucuk örmeyi biliyoruz. İşimiz kolay, sadece yaka kısmında bir detay var. Umarım görünüyordur. Burada gördüğünüz gibi yakada bir kavis verebilmek için bu şekilde bir daraltma yapılmış iki tarafta da. Bunu önlük süveterlerde de yaptık, yeleklerle de yaptık. Hırkalarda, yakalarda da yapıyoruz biliyorsunuz. Düzgün bir kavis için şimdi arada bir zincir çektim. Burada en son trabzan tepem var. Tığın başına 2 kere doladım. Giriyorum. İlkini tek, ikisini birlikte. İkisini birlikte. 2 ilmeği tığda bıraktım. Yine tığın başına 2 kere doladım. Bir sık iğne atlıyorum. İkincisine ilkini tek, ikisini birlikte, ikisini birlikte ve kalan 3 ilmeği birlikte çekiyorum. Tekrar görüntüyü göstereceğim. Gördüğünüz gibi burada ters V harfi gibi görünüyor. Yakada da bunu sağlamış olduk. Sonra yine arada bir zincir çekiyorum. Bir sık iğne atlayıp ikincisine dörtlü trabzan yapıyorum. Tek fark eden yer bu yakayı toplama kısmı. Tekrar göstereceğim. Gördüğünüz gibi burada güzel bir kavis vermiş olduk. Bir zincirlik kutucukları örmeye devam ettim. Bu tarafta ne yaptıysak diğer tarafta da aynısını yapıyoruz. Bir alt sırada kutucukları ördüğüm yere kadar yine burada da geldim. En son bir tane dörtlü trabzan yaptım. Arada bir zincir çekiyorum. Tığın başına 2 kere doladım. Bir sık iğne atladım. Buradaki kaydırma yerine batıyorum. İlkini tek, ikisini birlikte alıyorum. 2 ilmek tığın üzerinde bekliyor. Tığın başına 2 kere doladım. Buradaki trabzanın tepesine girdim. İlkini tek, ikisini birlikte ve kalan üçünü birlikte alıyorum. Gördüğünüz gibi yine aynı şekilde kavisimizi vermiş olduk. Sonrasında yine aynı, hiç değişmiyor. Arada bir zincir çek, trabzanın üzerine bir tane dörtlü trabzan yap. Kutucukları da bu şekilde geçelim. Aşağıdaki kutucukları. Yakalarda kavis vermek önemli, yoksa marullanır, üst üste durur. O yüzden oralarda kavislerimizi verdik. Burada yine arada bir zincir çektim. Tığın başına 2 kere doladım. Burada trabzandan sonraki sık iğnenin tepesine giriyorum. Bir tane dörtlü trabzan yaptım.
Arada bir zincir çektim. Bir sık iğne atladım. Bir sonrakine bir tane dörtlü trabzan yaptım. Artık sıra sonuna kadar aşağıdan bir tane sık iğne atlayalım. İkincisine dörtlü trabzan yapalım. Bu şekilde bir zincirlik boşluklarımızı oluşturalım. Sıra sonuna kadar geldim. En son dörtlü trabzanı da yaptım. Gördüğünüz gibi aşağıda bir sık iğne kaldı. Arada bir zincir çekip kaydırabilirim. Burada denk geldi. Diğerlerinde denk gelmemişti. Sizin denk gelmediyse ne yapıyorsunuz? Hem ikinciye batıyorsunuz hem üçüncüye batıyorsunuz. O şekilde arada bir tane sık iğne bırakıyorsunuz. Arada bir zincir çektim. 1, 2, 3. Dördüncü zincirin içine girdim. İlmekten kaydırdım. Bir zincir çekip yeteri kadar ip bırakıp kesiyorum. Normalde ipim fazla olsaydı buradan bir sıra sık iğne geçip ben bu yakayı düzeltirdim ama çok az ipim kaldı. Bu kadar ipim kaldı. Bunlar da umarım kolu bitirebilirim. Sizin fazladan ipiniz varsa sık iğne geçmeyi biliyoruz zaten. Yakadan bir sıra sık iğne geçip orayı düzeltebilirsiniz. Orijinalinde yok ama özellikle yakada böyle yayvan görüntüyü sevmiyorum. Sık iğne ile toparlamak daha güzel, daha bütün görünüyor. Burada görüyorsunuz açık renkle kol ağzından geçilmiş, koldan geçilmiş. Biz de yine açık renkle yapalım. Burada da çok fazla bir detay yok aslında. Etekte ve yakada yaptığımız gibi yapacağız. Örgünün arkasına başlayalım ki bitişimiz ve başlangıcımız oraya denk gelsin. Hatta buradaki açık krem renkten başlayacağım ki çok da belli olmasın. Bir zincirle bir ilmek oluşturuyorum. Burada herhangi bir yerden sık iğne çıkararak başlıyorum. Örgünün düz yüzünden bir sıra sık iğne çıkartıyoruz. Yine aldığı kadar yapıyoruz. Önemli olan birleşim yerlerine de batmak. Burada 4 tane sık iğne aldı. 4 tane ile geçtim. Motiflerin birleşim yerine de batıyorum. Sonra sırasıyla devam ediyorum. Gördüğünüz gibi. Bir bütün kolu sık iğnelerle dolandım. Sıra sonuna kadar geldim. Sıra sonunda ilk sık iğnenin tepesine kaydırıyorum. Bir zincir çekip yeteri kadar ip bırakıp kesiyorum ve ipimi sonra arkada gizleyeceğim. Yine diğer tarafa geçtim. Burada da arkadan başlıyorum. Arkadaki yarım motiften başlıyorum. Sıra sonuna kadar devam ediyorum. Burada önemli olan şey ne? Birleşim yerlerine de batıyoruz ki bu şekilde bütün şekilde görünsün. Sıra sonuna kadar gelelim. Yine ilk sık iğnenin tepesine kaydıralım. Bir zincir çekip yeteri kadar ipimizi bırakıp keselim. Örgünün içinde kalan tüm ipleri temizliyoruz. İp temizlemeyi göstermiştim. Her ipi kendi renginde temizlerseniz daha güzel görünecektir. Daha temiz görünecektir. Ve bitmiş haliyle artık örgümüzü görebiliriz. Süveterimiz artık bitti. Bitmiş haliyle beden genişliği 59 santim, boyu 62 santim, kol boşluğu da 30-31 santim. Herhangi bir ütüleme işlemi yapmadım. Benim böyle büyük ağır minderlerim var. Onların altına koyuyorum. Siz de temiz bir örtünün içinde halının altında düzleştirebilirsiniz. Ütüleme yapacaksanız da yine üzerine kalın bir örtüyle ütüleyebilirsiniz. Detaylı fotoğraflarını da paylaşacağım. Gayet güzel, şık bir süveter oldu. Yakada şunu söylemek istiyorum. Bir sıra sık iğne geçtim. Arka taraftan başladım. Trabzan tepesine sık iğne, boşluğa sık iğne. Trabzan tepesine sık iğne, boşluğa sık iğne. Zaten sık iğne örmeyi bedende, etekte, yakada, kollarda biliyoruz. Trabzan tepesine bir sık iğne, boşluğa bir sık iğne olarak bu şekilde yakadan bir sıra sık iğne geçtim. Yakamız böyle yamuk şekilde durmasın. Sonrasında yıkadığımızda bozulmasın. Elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Umarım benden bunu isteyen arkadaşlara faydalı olabilmişimdir. Umarım yine severek yapar kullanırsınız ya da satıp gelir elde edersiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.